Dün marketten aldığınız o çikolatanın tadı neden çocukluğunuzdaki gibi değil? Veya yolda yürürken burnunuzun dibindeki koca bir tehlikeyi nasıl oldu da son anda fark ettiniz? Bugün size beyninizin çevrenizdeki dünyayı algılarken verilerin %80'ini nasıl sildiğini, eksik kalan o parçaları kendi ürettiği yalanlarla nasıl doldurduğunu ve en önemlisi devasa şirketlerin bu biyolojik körlüğünüzü kullanarak cebinizdeki parayı nasıl sessizce erittiğini kanıtlayacağım. Gerçeklik dediğimiz şey dışarıda olan bitenlerin kusursuz bir kaydı değildir. Gerçeklik beyninizin sizin için kurguladığı, fazlasıyla optimize edilmiş ve hatalarla dolu bir simülasyondur. Eğer hazırsanız kendi zihninizin size ihanet ettiği o karanlık, kör noktaya doğru yola çıkıyoruz. Gözlerimiz açık olduğu sürece etrafımızdaki her şeyi bir video kamera gibi kaydettiğimizi düşünürüz. Ancak bilim bunun koca bir yanılgı olduğunu söylüyor. Psikolojide istem dışı körlük veya algısal körlük olarak bilinen bir fenomen vardır. Bu, gözünüzde hiçbir fiziksel kusur olmamasına rağmen dikkatiniz başka bir şeye odaklandığı için apaçık ortada duran nesneleri görememe durumudur. Hemen bir test yapalım. Birazdan ekrana gelecek animasyonda sizden turuncu topların kaç kez yön değiştirdiğini saymanızı istiyorum. Cevabınız 14 ise tebrikler. Doğru cevap 14'tü. Peki animasyon sırasında ekranda mavi kare gördünüz mü? Videoyu geri sarmanıza gerek yok. Ben hemen göstereyim. Eğer bu mavi kareyi fark etmediyseniz işte bu durum tam olarak istem dışı körlük oluyor. Bunu kanıtlayan en meşhur çalışma ise 1999 yılında Daniel Simons ve Christopher Chubby tarafından yapılan görünmez goril deneyidir. Deneyde katılımcılara bir video izletilir ve beyaz tişörtlü oyuncuların kendi aralarında kaç kez paslaştıklarını saymaları istenir. İnsanlar pasları saymaya o kadar odaklanırlar ki videonun tam ortasında sahneye giren, kameraya dönüp göğsünü yumruklayan ve sonra yürüyüp giden siyah goril kostümlü insanı katılımcıların yaklaşık %50'si hiç görmez. Bu inanılmazdır. Çünkü goril saniyeler boyunca ekranın tam ortasındadır. Ancak beyniniz bir göreve kilitlendiğinde bağlam dışı olan her şeyi silip atar. O gorili görüp göremeyeceğinizi başta yaptığımız testten biliyorsunuz ve eğer kareyi gördüyseniz bunu yorumlarda belirtin ki kaç kişinin dikkati üst seviyeye hep birlikte görelim. Göremeyenlerdenseniz üzülmeyin. Çünkü Brigham and Women's Hospital'da yapılan bir araştırmada akciğer tomografisini inceleyen 24 uzman radyoloğa tomografi görüntüleri verildi. Görüntülerden birinin içine aradıkları hastalıklı dokudan 48 kat daha büyük bir goril silüeti yerleştirildi. Uzman radyologların %80'i bu devasa gorili göremedi. Göz takip cihazları bu uzmanların çoğunun gözlerinin doğrudan gorilin üzerine baktığını kanıtladı. Yani göz görüyor ancak beyin ben şu an kanser hücresi arıyorum, bu veri gereksiz diyerek onu bilince ulaştırmadan siliyor. Bu durumun günlük hayattaki karşılığının ise çok daha ağır sonuçları var. Araba kullanırken sadece navigasyona bakmak veya telefonda konuşmak bilişsel tutsaklık dediğimiz bir duruma yol açar. Kentucky'de 2020 yılında meydana gelen 4564 trafik vakasının doğrudan dikkat dağınıklığı ve bu algısal körlük ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Türkiye'de de sıkça rastladığımız yola bir anda fırladı, hiç görmedim ifadelerinin çoğu aslında yalan değildir. Sürücü gerçekten de o yayayı veya kırmızı ışığı görmemiştir. Çünkü beyni başka bir yere odaklandığı için o veriyi silmiştir. Psikolojide algısal körlük olarak bilinen bu durum şirketler, gruplar ve hatta karar alıcılar için bile geçerlidir. Bir noktaya gereğinden fazla odaklanmak gözünüzün önündeki büyük tehlikeleri kaçırmanıza neden olur. Peki beynimiz sildiği bu devasa boşlukları ne yapıyor? Boş bırakmaya tahammülü olmadığı için kendi kurgularıyla dolduruyor. Hafızamız bir video kaset değildir. Her hatırladığımızda yeniden yazılan, değiştirilen ve dış etkenlerle kolayca manipüle edilebilen dinamik bir kurgudur. Bu gerçeği yüzümüze vuran kişi ünlü bilişsel psikolog Elizabeth Loftus'tur. Loftus 1995 yılında psikoloji tarihini sarsan alışveriş merkezinde kaybolma deneyini gerçekleştirdi. Deneyin amacı insanlara hayatlarında hiç yaşamadıkları bir olayı sanki gerçekten yaşamışlar gibi hatırlatıp hatırlatamayacaklarını bulmaktı. 24 yetişkin katılımcıya ailelerinden alınan 3 gerçek çocukluk anısı ve bir tane de tamamen kurgu olan 5 yaşındayken alışveriş merkezinde kaybolma anısı anlatıldı. Aradan geçen birkaç haftalık mülakat sürecinin ardından katılımcıların %25'i bu sahte olayı gerçekten yaşadıklarına inandı. İşin korkutucu tarafı şuydu: beyin sadece bu yalanı kabul etmekle kalmadı. Ona detaylar eklemeye başladı. Katılımcılar kendilerini bulan yaşlı
yaşlı adamın kel olduğunu, flanel bir gömlek giydiğini ve gözlük taktığını anlatacak kadar ileri gittiler. Deneyin sonunda onlara anılarından birinin yalan olduğu söylendiğinde bile katılımcılar hangisinin yalan olduğunu bulamadılar. Bu çalışmanın örneklemi küçük olduğu için yıllarca eleştirildi. Ancak 2022 ve 2023 yıllarında İrlanda'da Gillian Murphy ve ekibi tarafından orijinalinden 5 kat daha büyük bir katılımcı grubuyla bu deney tekrarlandı. Sonuç çok daha çarpıcıydı. Katılımcıların %35'i bu sahte anıyı oluşturmuştu. MIT'de Susumu Tonegawa ve ekibi tarafından yapılan nörolojik araştırmalar farelerin beyinlerine yerleştirilen sahte anıların gerçek anılarla tamamen aynı hücresel ağları ateşlediğini fiziksel olarak kanıtlamıştır. Yani beyniniz yaşadığınız bir gerçek ile dışarıdan size telkin edilen bir yalan arasında biyolojik olarak hiçbir ayrım yapmaz. Beynimizin neden sürekli verilerin büyük kısmını silip sadece bazılarına odaklandığını hiç merak ettiniz mi? Neden her şeyi aynı anda göremiyoruz? Çünkü evren ve doğa eşit dağılmaz. Beynimiz enerjisini optimize etmek zorundadır. Bu optimizasyonun matematiği ise Pareto ilkesi, yani 80'e 20 kuralıdır. 1896 yılında İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto, İtalya'daki toprakların %80'inin nüfusun sadece %20'sine ait olduğunu fark etti. Daha da ilginci, kendi bahçesindeki bezelyelerin %80'inin ektiği tohumların sadece en verimli %20'sinden çıktığını gördü. Bu eşitsizlik hayatın her alanında geçerlidir. Şirket karlarının %80'i müşterilerin %20'sinden gelir. Yazılımlardaki çökmelerin %80'i hataların %20'sinden kaynaklanır. Evdeki kıyafetlerinizin %20'sini zamanınızın %80'inde giyersiniz. İşte evrenin bu güç yasası dağılımı zihnimizin de çalışma prensibidir. Markete girdiğinizde raflardaki binlerce uyaranın %80'ini silersiniz. Çünkü beyniniz hayatta kalmak ve bütçenizi korumak için sadece o kritik %20'lik veriye, yani fiyat etiketine odaklanır. Beyninizin odaklanmadığı şeyleri tamamen sildiğini, anıları kendi kurgularıyla doldurduğunu ve her zaman fiyat gibi sınırlı verilere odaklandığını bilen devasa şirketler ne yapar? Sizi yasal yollarla gözünüzün içine baka baka manipüle ederler. Eğer şirketler maliyetleri arttığında ürünün fiyatını artırırlarsa sizin o %20'lik odak noktanızı tetiklerler ve ürünü almaktan vazgeçersiniz. Bu yüzden fiyatı sabit tutarlar. Peki karı nasıl sağlarlar? İlk yöntem shrinkflasyon, yani küçültme enflasyonudur. Ambalajın fiyatı aynı kalır. Önden görünümü aynı kalır ama içindeki gramaj sessizce düşürülür. Psikolojide buna özellik ihmali denir. Bir fiyat artışını fark etme ihtimaliniz, gramaj düşüşünü fark etme ihtimalinizden 5 kat daha fazladır. Bunun Türkiye'deki en bariz örneğini ekmek fiyatlarında gördük. Artan maliyetler karşısında fırıncılar yıllarca fiyatı arttırmamak için 250 gramlık ekmeği adım adım 200 grama kadar küçülttüler. Ama artık küçültecek bir yer kalmayınca, yani shrinkflasyonun sınırına gelince son çare olarak 200 gram ekmeğin fiyatına zam yaptılar. Yani iştahınız artmadı. Eskiden 4 ekmek yerken şimdi 5 ekmek yiyorsunuz. Peki ya gramajı düşüremiyorlarsa ve fiyatı da arttıramıyorlarsa ne yaparlar? O zaman çok daha sinsi bir yöntem olan skimflasyon devreye girer. Fiyat aynıdır, gramaj aynıdır ama ürünün kalitesi çalınmıştır. Gıda sektöründe bu durum son yıllarda inanılmaz boyutlara ulaştı. Örneğin hazır tavuk ürünlerindeki et oranı %27'lere kadar düşürülür. Birinci sınıf lazanyaların içindeki sığır eti oranı azaltılır. Gerçek tereyağı yerine ucuz bitkisel yağlar konur. Şeker yerine fruktoz şurubu basılır. Çikolatanızın tadı çocukluğunuzdaki gibi değildir. Çünkü içi artık ucuz sentetik yağlarla doludur. O çikolatayı rafta gördüğünüzde sahte anı mekanizmanız size çocukluğunuzdaki lezzeti hatırlatır. Fiyata baktığınızda Pareto odağınız fiyatın değişmediğini görüp rahatlar. Paketin arkasını çevirip değişen içindekiler listesini okumazsınız bile. Çünkü istem dışı körlük yaşıyorsunuzdur. Beyninizin tüm zafiyetleri şirketlerin kar marjlarına dönüşmüştür. İşte insan zihni böylesine muazzam ama bir o kadar da kusurlu bir makinedir. İster ekrandaki mavi kare, ister direksiyon başındaki fark etmediğiniz bir trafik tabelası, isterse market sepetinize attığınız gramajı düşürülmüş bir cips paketi. Gerçeklik sizin gördüğünüz değil, beyninizin görmenize izin verdiği kadardır. Ancak sınırlarınızı ve zaaflarınızı bilmek sizi güçlendirir. Bir dahaki sefere markete gittiğinizde fiyata değil, birim fiyata ve gramaja odaklanın. Geçmişi hatırlarken hafızanızın size oyun oynayabileceğini asla
asla unutmayın. Dikkat dediğimiz şey dünyadaki en değerli para birimidir. Eğer siz kendi dikkatinizi yönetemezseniz birileri onu sizin yerinize yönetir ve faturasını da size ödetir. Bu anlattıklarım sadece marketle ve trafikle de sınırlı değil. Son zamanlarda hiç sinemaya gittiniz mi? Yoksa filmler çok karanlık, 3D gözlük başımı ağrıtıyor ya da sinemada renkler soluk diyenlerden misiniz? Sinemaların neden böyle olduklarını öğrenmek isterseniz o video şu anda ekranda. Algımızı tamir ettik. Sıra gözümüze hitap etmekte.